Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Bu hafta sımsıcak kentlerden, kavrulan kentlerden konuşuyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Kamera arkasında her hafta olduğu gibi sevgili Yahya Kuriş'le beraber güneşin altında terleyerek karşınızdayız. Çünkü bu hafta sıcaklardan bahsedeceğiz, terden bahsedeceğiz, iklim krizinden bahsedeceğiz. Onun için de bir mekan bulmamız gerekti her hafta olduğu gibi konuyla ilişkili. Gönül isterdi ki size bir plajdan, böyle kentin içinde denize girilen, ferahlayan bir yerden yapalım bu yayını. 300 kilometreden daha uzun bir sahil şeridi var Mersin ilinin. Fakat gel gelelim Mersin kent merkezinde rahat rahat denize girebileceğiniz, belediyenin bir takım olanaklar sağladığı bir plajdan yoksunuz. Ona dair bir plajımsı, plaj görüntüsünü andıran bu hemen kent merkezinde marinanın yanındaki plaj cebindeyiz. Burası duşlar vardı, sanırım artık yok. Bir takım kabinler vardı bir ara, onlar da kaldırılmış durumda. Şu anda herkes kendi imkanlarıyla çinmeye çalışıyor. Bizim buralarda çinmek denir. Bilmiyorum sizin oralarda da bu tabir kullanılır mı? Biz tabii görüyorsunuz şimdiden terlemeye başladım. Kentlerin sıcaklarından, iklim krizinin kentlere olan etkisinden konuşmak istiyoruz bugün. Ne yazık ki böyle periyodik olarak bir kışın ortasında karın, soğuğun felaketlerinden konuşuyoruz. Bir de yazın ortasında bu aşırı sıcakların, kuraklığın, yangınların sıkıntılarından bahsetmemiz gerekiyor. Böyle bir kısır döngü içindeyiz ne yazık ki. Çünkü geçen hafta Amerika'da rekor sıcaklar yaşandı. Gerçekten de yani üzerine makale çıkıyor bu konuda. Hiç alışıldık olmadı. Düşünün Kanada'da, yani Kuzey Amerika'da bu kadar büyük sıcaklar alışıldık değil. Hatta çok kaygı verici. Öyle ki British Columbia'da, Kanada'dan bahsediyoruz, 46.6 görülmüş. Seattle'da gece 42 görülmüş ki bu o zamana kadarki günlük, yani geceyi geçtim, günlük rekor 40'mış, gece 42 görülmüş. Oregon'da üst üste 3 gün 42, 44, 46 dereceler görülmüş. Yani her gün bir başka rekor olmuş. Belki bugün başka bir rekor kırılıyor. Bütün bu Pasifik'in, Kuzeybatı Pasifik'in ortalama sıcaklığının 1.7 derece arttığı tespit ediliyor. Bu o kadar büyük bir beklenmedik ve o kadar büyük bir afet ki hafif raylı seferleri, tramvay seferleri durmuş. Çünkü elektrik telleri erimiş. Yollar bu genleşmeden dolayı tümsekleşmiş ve bunun yanı sıra tabii ki bu sıcaklık bütün nemi yok ettiği için korkutucu boyutta bir kuraklık yaşanıyor Amerika'da şu anda. Tabii ki felaket içinde felaket. Bu kuraklığın bir sonucu da yangınların çok hızlı bir şekilde artması, söndürülememesi. Onun da haberleri yavaş yavaş gelmeye başlar. Ama tabii yangın bize ne olacak? Golf oynamaya devam ederiz. Neden bahsettiğimi merak ediyorsunuz. Twitter'da paylaştığım bir fotoğrafın ürün yerleştirmesini yapmış olayım. Tabii bu sıcaklar sadece terletmiyor, aynı zamanda çok ciddi bir enerji sıkıntısına yol açıyor. Tıpkı hatırlarsanız kışın o çok aşırı soğuklarda enerji sistemlerinin iflası gibi şimdi de sıcaklardan dolayı müthiş bir enerji açığı ortaya çıkıyor. Çünkü bu sıcaklarda herkes klimalara yükleniyor ve bu da enerji altyapısının yetmemesine sebep oluyor. Vancouver'da, yine bakın Kanada'dayız, 28 Ocak akşamı enerji tüketimi 8516 megawata çıkmış. Bu normalin 600 megawatt üstünde bir tüketim ve bu tüketim, yani neye tekabül ettiğini bizim anlayacağımız dilden çevirmişler. Bu 600 bin klimanın enerji tüketimine, yani bir kömür madeninin enerji üretimine denk. Doğu Washington'da Idaho ve Oregon'daki elektrik şirketi 340 bin müşterisinden 4667'sinin enerjisini kesmek zorunda kaldıklarını, 20 binin de aynı riskle karşı karşıya olduğunu açıklamış. New York'taki Consolidated Edison şirketi de 270 bin müşterisine tasarruf yapmalarını telkin etmiş. Çünkü enerji talebine cevap veremeyecek bir yoğunluk oluşmasından korkuyorlarmış.
Önlem olarak da bütün elektriğin voltajını %5 oranında düşürmüşler. Bu da tabii enerji piyasalarının fiyatını da arttırmış. Gün öncesi piyasalarda enerji fiyatları borsasına göre %13 ile %20 arasında artmış. Görüyorsunuz, afet içinde afet. Bir afetten sorun, o sorundan başka bir afete giden müthiş bir kısır döngünün içindeyiz. Bu sadece bizim fiziksel, yaşamsal ihtiyaçlarımıza bir risk oluşturmuyor. Aynı zamanda Washington Post'ta 30 Haziran'da çıkan bir habere göre psikolojik olarak da bizi çok endişeli kılmaya başlamış. Çünkü bir iklim korkusundan artık bahsedilebileceğini, öyle ki Ekim 2020'de yapılan bir ankette cevap verenlerin %55'inin iklim değişikliğinin kendilerini biraz ya da oldukça endişelendirdiğini ifade etmişler. Buna göre artık psikolojimizi de, yani daha tedirgin, daha endişeli olmamıza sebep olan bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Bunu aşmak için konuşmamız gerekiyor. Bunu yok saymamamız gerekiyor. Bunu, evet, çok iç karartıcı bunlar. Evet, bunlar sabahları açık radyoyla güne başlamak gibi bir etki yaratıyor. Ama bu bir gerçek ve çok güzel bir lafla bitiyor haber. Eğer distopyanın varlığını yok sayarsak o distopya daha da distopya olabilir. Bu yüzden de iklim krizini kabullenip bunu konuşmak ve buna dair yapabileceklerimiz üzerine düşünmeye mecburuz efendim. Peki bu afetin sonuçlarını çok konuşuyoruz. Bütün iklim krizi, bu küresel iklim değişiklikleri, sıcakların da soğukların da artmasının sebebini çok konuştuk. İşte karbon emisyonu, bu küresel iklim değişikliği. Fakat bunun bir başka boyutu da dikkatimi çekti. Bu biraz daha eski bir haber. Ağustos 2019'da Street Blocks USA'de yayınlanmış. Arabaların da çok büyük bir sorumlu olduğunu düşünüyor. Bunu biliyoruz zaten. O fosil yakıtlar tüketen arabaların egzozundan çıkan gazların iklim kriziyle olan etkisi zaten hepimizin malumu. Fakat başka bir boyuta dikkat çekiyor bu haber. Arabalar sadece egzozlarından çıkan gazdan dolayı, karbondan dolayı değil, aynı zamanda varlıkları itibarıyla da yaşadığımız kentleri ısıtıyorlarmış. Yani o motorun sıcaklığı, egzozun, yani fiziksel sıcaklığının da sonuçta kentin yüzeyini, kentin ortamını ısıttığını, bu öyle bir boyut ki 2015'te Beijing'de Çinli araştırmacılar bunun ortalama 1,8 derece artışa sebep olduğunu, yani sadece arabanın kendi motor ve egzoz sıcaklığı kentte, Beijing gibi bir kentte 1,8 daha fazla sıcaklık yaratıyor. Bu da yine bizim anlayacağımız dilden klimaların 14,44 gigawatt saat daha fazla çalışmasına gerektirdiğini ortaya koyuyor. Yani egzozlar, motor hacminin etkisi, daha fazla serinleme ihtiyacının boyutlarını görüyorsunuz. Massachusetts'te Beijing kadar büyük olmayan bir kentte yapılan araştırma da burada kilometre başına 6,31 milyon jüllük bir sıcaklığın arabalardan kaynaklandığını, bu da 1500 wattlık bir ısı kaynağının 70 dakika çalışmasına tekabül ettiğini öğreniyoruz. Daha önce hatırlarsınız, kent ormanlarını yaptığımız programda referans vermiştik bir takım çıktılarına. Tree Equity Score diye, yani bu ağaç eşitliği sıralamasından bahsetmiştik. Yani kentlerde mahallelere göre ağaçların ve gölgeliklerin ne kadar olduğuna dair bir mukayeseli bir tabloydu bu. Bu şu anda Amerika'nın geneline yayınlanmış. Guardian 29 Haziran tarihli nüshasında bunu haber yaptı ve orada da konuşmuştuk hatırlarsanız. Bu gölge adaletsizliğinin en çok azınlık grupların ve yoksulları vurduğunu, yani bir adaletsizlik var, çok ciddi bir gölge açığı var ama bu gölge açığı özellikle azınlıkların ve yoksulların aleyhine. Amerika genelinde yapılan araştırma 3810 belediyeyi kapsamış. Yaklaşık 150 bin mahalleden bahsediyoruz ve bu mahallelerde yapılan araştırmaya göre yaklaşık 31,4 milyon ağaç ekilmesi, yani mevcut ağaçların en azından %10 arttırması gerekiyormuş. Bu %10'luk oran bahsettiğimiz daha dezavantajlı mahallelerde %33, hatta %90'a kadar varan, yani hiç ağacı olmayan mahallelerin de varlığı bu araştırma sayesinde tespit edilmiş. Yani buna yönelik olarak acilen müdahale etmemiz lazım ama o kolay bir şey değil. Glasgow'da mesela buna yönelik ne yapılabileceği sorusunun maliyeti hesaplanmış ve bunun için milyarlarca sterlinlik bir yatırım yapma ihtiyacı ortaya konmuş. 2 milyonluk bir şehir Glasgow, onun 140 bin kişilik civil
kentinde, özellikle yoksul kesimlerin yaşadığı bu kentte daha da fazla, daha da acil bir müdahaleye ihtiyaç olduğunu, çünkü bu insanların bu tür sıcaklara karşı hazırlıksız olduklarını ve bu hazırlığı yapmak için de imkanlardan, kaynaklardan mahrum olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla bütün bu şimdiden bu sıcakların, genel olarak iklim değişikliğinin sonuçlarını engellemek için evleri, ofisleri yeniden tasarlamamız, kara ve demir yollarını sellere karşı korumamız, gölgelik alanlar yaratmamız gerekiyor. Bunun için de 18 milyon, sadece Glasgow'dan bahsediyoruz, 18 milyon ağaç dikilmesi, bunun da yıllık en az 184 milyonluk bir yatırımla mümkün olabileceğini ortaya koyuyor bu haber. Görüyorsunuz, tehdit, risk çok büyük, sonuçları felaket. Buna yönelik yapılması gerekenler devasa. Dolayısıyla burada özelleşmiş birimler kurma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Miami bunun ilk örneği. Bütün bu sıcaklığa karşı tedbirleri koordine etmek ve yeni tedbirleri tasarlamak için bir birim ve bu birimin başına da bir şef atanmış. 27 Mayıs tarihli Guardian'daki bir haber. Jane Gilbert bu pozisyona atılan ilk kadın, ilk insan. Bundan sessiz cinayet diye, sessiz katil diye bahsediyor sıcakları. Bunun sebebinin de iklime bağlı, özellikle sıcaklara bağlı ölümlerde ciddi bir artış olduğunu, yılda 700 kişinin sadece Miami'de sıcaklardan dolayı hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Başka bir araştırma, bağımsız bir araştırma bu sayıyı 8'e katlıyor. 5600 kişinin sıcaklardan dolayı öldüğünü, hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Yine daha önce de konuştuğumuz gibi bu da adil dağıtılmıyor. Yine yoksul kentler, yoksul mahallelerde daha fazla ölüme, daha fazla soruna sebep oluyor. Dolayısıyla acilen bu kırılgan grupların yaşadığı yerlere yönelik serinleme mekanlarının oluşturulması, ağaç gölgelerinin oluşturulması ve artan sıcaklıkların sonuçları konusunda eğitimler verilmesi gerektiğini öğreniyoruz. Bunun başka bir yöntemi de, bundan birkaç hafta önce konuşmuştuk hatırlarsanız, beyaz çatıların nasıl bir serinleme etkisi yarattığından bahsetmiştik. Onun yol ve kaldırım versiyonu olduğunu da öğreniyoruz. Yeni değil, Berkeley laboratuvarları 2012'de bunu ortaya koymuşlar. Yani eğer kaldırım ve yolları siyah dışında başka renklerde yaparsak bunun kentlerin ısınmasına yönelik çok önemli bir araç olacağını ortaya koymuşlar. Çünkü bu renkli kaldırım ve yollar güneş ışığının sadece %30'da %50'sini emip gerisini geri yansıtıyormuş. Bu eski asfaltlarda %5 oranında kalıyor. Dolayısıyla renkli olmasının oranın ısınmasını engelleyeceği gibi bir iddia vardı 2012'de Berkeley'de. Fakat ileri sarıyoruz. Daha güncel bir araştırma, Ekim 2019'daki Bloomberg haberine göre, bu sefer Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre bunun hiç de öyle bir sonucu olmadığını, evet yansıtmasının gerçek olduğunu, yani renkli kaldırıma vuran güneş ışığının yansıdığını ama bunun kentlerin serinlemesine izin vermediğini, tam tersine o yukarıda kalan havanın yaşayanları ve dışarıda kalanları daha fazla ısıttığını ortaya koymuşlar. Bu öyle ki metrekareye 130 watt enerji veriyormuş bu renkli kaldırımlar. Oysa kendi içine aldığında bu yavaş yavaş dışarı o sıcağı difüze ettiği için bu etki o kadar yaşanmayacakmış. Dolayısıyla sadece yansıtmaya baktığımızda renkli kaldırımlar daha cazipmiş gibi görünürken sonuçları itibarıyla bunun hiç de istenildiği gibi bir şey olmadığını öğreniyoruz. Ne yapacağız? Şu anda milyon sterlinlik, hatta milyar sterlinlik yatırımlar, işte müdür atamaları, teknolojik çözümler bulana kadar plajlara mahkumuz. Eğer öyle bir şansınız varsa, sahil kentinde yaşıyorsanız ve o sahil kentinde denize girme imkanınız varsa plajlara gideceğiz mümkün olduğunca. Fakat bir yandan da pandemiyi unutmayalım, mesafeleri unutmayalım. Buna yönelik olarak İspanya'nın Fuengirola kenti en iyi plaj yönetim ödülünü, inovasyon ödülünü almış. Bu kentte plaj, işte İspanya'da herkes biliyorsunuz uyarmak zorunda kalıyorlar. Biz burada, siz tatildesiniz ama biz burada yaşıyoruz. Lütfen mayo ile dolaşmayın. Lütfen biraz dikkat edin gibi, gittiyseniz siz de gözlemlemişsinizdir. Ama bir yandan da fiziksel mesafemizi korumamız gerekiyor. İspanya'daki bu Fuengirola kenti şöyle bir çözüm bulmuş. Plajlardaki elektrik direklerine bir takım sensörler koyup bu sensörlerin alanındaki
insan yoğunluğunu tespit etmeye başlamışlar. Dolayısıyla o sırada plajda ne kadar insan olduğu, belli alanlarda ne kadar yoğunluk olduğunu gitmeden önce öngörebiliyorsunuz. Bizdeki bu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki haritalar gibi bir takım renklendirmeler yapılmış ve böylece de oradaki yığılmanın, yoğunlaşmanın önüne geçilmesi amaçlanmış. Bu da İspanya'daki en iyi plaj yönetimi dalında inovasyon ödülünü almış. Bizde tek plaj var ama yoğunluk yok. Dolayısıyla bu teknoloji belki de bize çok fazla bir şey vaat etmiyor. Son olarak geçen hafta şampiyon kentlerden, ödüllü kentlerden bahsetmiştik. Bu hafta tek bir ödülden bahsetmek istiyorum. WRI Sürdürülebilir Kentler Merkezi'nin daha öncelerde bahsettik sanıyorum. 5 finalist kalmıştı. Bu finalistlerin ödül kazananı belli oldu ve kent ödülünü Arjantin'in Rosario kenti aldı. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü aslında orada yapılan da daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi Mezitli'de yapıldığı gibi bir kentsel tarım uygulaması. Pandeminin koşulları, genel olarak ülkenin yoksulluğuna karşı kent bir takım kullanılmayan alanların tarıma açılmasını ve burada kent sakinlerinin tohum, malzeme ve eğitim desteğiyle tarım yapmaya başlamasına ön ayak olmuş. Bana aşina geldi. Mezitli'yi hatırlattı. Umarız o da ileride böyle ödüllere layık görülebilir diyelim. Ve bu hafta daha fazla terlemeden müsaadenizi isteyelim. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle sürdürdüğümüz bu yayında Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içindeyiz. Yahya ve ben bugün buradaydık. Nesime bunun kurgusunu yapacak ve Birgül, Ada, Mithat ve Bediz de İngilizceye çevirip daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak. Sizler de bize iletmek istediğiniz düşünce, öneri ve eleştirileriniz için Twitter, Instagram hesaplarımı ve e-mailimi kullanabilirsiniz. Hepinize iyi ve serin haftalar diliyorum. Hoşça kalın.